Dostlar selamünaleyküm. Şimdi size haritada bazı noktaları işaretleyeceğim. Sizce bu noktalar neyi gösteriyor olabilir? Videonun başlığından tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Bu noktalar Tayfun 4 füzemizin vurabileceği noktaları gösteriyor. Tabi bunların birçoğu bir gün savaşma ihtimalimizin olduğu devletler değil. Sadece menzili görebilmeniz açısından bu işaretlemeleri yaptım. Yakın zamanda kullanma ihtimalimizin yüksek olduğu yerleri görmek isterseniz şu işaretlenmiş noktaları bırakalım sadece. Bu iki ülkede de Tayfun Blok 4 sayesinde vuramayacağımız tek bir nokta bile yok. Tabi şunu diyebilirsiniz. Tayfun Blok 4'ün menzili resmi olarak açıklanmadı. Nereden biliyorsun? Aslında bir şey bildiğimden dolayı söylemiyorum. Tayfun'un açıklanan özelliklerini yorumladığımız zaman zaten tahmini bir menzil ortaya çıkıyor. Birazdan tüm bunları tek tek konuşacağız inşallah. Çünkü bu konuda merak edilen çok fazla soru var. İşte bu yüzden bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Tayfun Blok 4 ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün soruları tek tek cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Balistik füzelerin ne kadar önemli olduğunu son dönemlerde yaşanan savaşlar bize net şekilde gösterdi. Özellikle İsrail-İran savaşında balistik füzenin nasıl bir psikolojik baskı unsuru olabileceğini gördük. İran, balistik füzeleriyle İsrail'e ciddi denebilecek saldırılar yaptı. Sadece denebilecek diyorum çünkü bu saldırıların devamı gelmedi. Bir noktada durdular. Yani deseniz ki İran İsrail'e çok büyük bir hasar verebildi mi? Veremedi. Ama bu balistik füzelerin suçu değil. İran'ın kullanabileceği tek enstrümanının balistik füze olmasıyla ve bunları da saçma sapan kullanmasıyla alakalıydı. İran'ın başka hiçbir şeyi yoktu. O yüzden balistik füzelerde yeterince etki gösteremediler. Tabi orada şüphe uyandıran bazı durumlar da vardı. İran balistik füzelerin hassasiyetlerinin çok yüksek olduğunu anlattı. Ama savaş boyunca gördüğümüz şey pek de bu anlatımlara uymuyordu. Füzeler atıldığı yeri vurmuyor anlamında demiyorum. Onu bilmiyorum. Çünkü füzelerin nereye ateşlendiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. İsrail İran'ı F-35 operasyonlarıyla vurdu. Yani biz daha çok İsrail'in hava gücünü sahada gördük. Peki siz İran'ın İsrail'e ait bu askeri üsleri balistik füzelerle hedef aldığına şahit oldunuz mu? Yok. İran ilginç şekilde bu füzelerle sadece şehirleri vurdu. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın İran-İsrail savaşı balistik füzelerin önemini göstermesi açısından önemli bir savaştı. Ama İran bu gücü gerçekten çok anlamsız şekilde kullandığı için balistik füzelerin etkilerini göstermesi açısından çok zayıf bir savaştı. Türkiye bugün konuştuğumuz Tayfun'u kullandığında işler çok farklı olur. Buna elbette değineceğiz. Ama sırayla gidelim. Öncelikle Tayfun projesi Tayfun 4'e nasıl ulaştı ona bir değinelim. Tayfun projesinin ilk aşamalarını işin açığı kimse net olarak bilmiyor. Çünkü bu tarz kritik projeler dünyanın her yerinde gizlilik içerisinde yürütülür. Türkiye'de de öyle oldu. Tayfun'la ilgili ilk net bilgileri ilk test atışıyla öğrendik. Aslında burada ince bir detay da var. Roketsan için bu bir gelenektir. Ürettiği füzeleri envantere girmeden ya da son test atışları safhasına getirmeden duyurmaz. Tayfun Blok 4 için bu pencereden bir bakış açısı yakalayabilirsiniz. Detayları paylaşılmasa da o füze olgunluğa erişmiş bir füzedir. Neyse, Tayfun'un ilk test atışı 2022'de yapıldı. O test atışında füze 456 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Bu atışla birlikte Tayfun o dönem Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi konumuna geldi. Ardından 2023 Mayıs'ta yine Rize Artvin Havalimanı'ndan iki başarılı test atışı yapıldı. Bu iki testten hemen sonra 29 Mayıs 2023'te füze seri üretime geçti. Tayfun projesinin en kritik kilometre taşlarından biri buydu. Projenin ne kadar hızlı ilerlediğini de gösteriyordu bize. Çünkü Tayfun'un ilk testiyle envantere girişi arasında 7 aydan biraz uzun bir süre var. Bu da bize ya dediğim gibi projenin ne kadar hızlı ilerlediğini ya da öncesinin ne kadar gizli ilerlediğini gösteriyor. Bunun ardından da bu yılın Şubat ayında 3. test atışı yapıldı. Rize'den yapıldı bu atış ve çok kısıtlı bilgi paylaşıldı. Sadece bildiğimiz şey şu: Karadeniz'deki yüzlerce kilometre uzakta bir hedefi imha etti ve imha ederken 5 metre gibi inanılmaz bir hassasiyetle bunu yaptı. Balistik füze için 5 metre sapma payı inanılmaz bir rakamdır. Bir hedefe bu kadar büyük bir füzeyi fırlattığınızda 5 metrelik bir hata yapsanız bile o hedef imha edilir. O yüzden ayrıca değerli. Şimdi de İDEF 2025'te Tayfun'un bugüne kadarki en önemli gelişmelerinden biri yaşandı ve Tayfun Blok 4 tanıtıldı. Peki Tayfun Blok 4'ün bilinen özellikleri neler ve menzili ne olabilir? Menzilinin 800 kilometre olarak açıklandığı gibi paylaşımlar vardı sosyal medyada. Ama en azından ben bu videoyu hazırlarken bu bilgi doğru değil.
değildi. Bu füzenin menziliyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi biz akıl yürüterek bu füzenin menzilini az çok tahmin edeceğiz. Ama önce açıklanan özelliklerine bir değinelim çünkü onları kullanacağız birazdan. Tayfun Blok 4 10 metre boy, 938 mm çap ve 7.2 ton ağırlığa sahip. Hipersonik bir füze ve az önce bahsettiğim bu boyutlar bize diğer Tayfun varyantlarına kıyasla çok ciddi bir değer artışını gösteriyor. Hatta bu öyle bir artış ki basit bir blok güncellemesinin ötesinde sanki bambaşka bir füze ortaya çıktı. İlk Tayfun füzesinin uzunluğu 6,5 metreydi. Şu an 10 metre oldu. Ağırlığı 2.3 tondu. Şu an 7.2 ton oldu. Yani uzunlukta %50'den fazla, ağırlıkta ise %200'den fazla bir artıştan bahsediyoruz. İşte bu yüzden diyorum basit bir blok yükseltmesinden çok daha fazla bir şey bu. Menzile geldiğimizde de dediğim gibi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ama az çok bir tahminde bulunmamız mümkün. Bunu yaparken de benzer fiziksel özelliklere sahip yabancı balistik füzelerle bir karşılaştırma yapabiliriz. Hani sonuçta önümüzdeki şey bir balistik füze. Başka bir balistik füzenin boyutu, ağırlığı falan buna benziyorsa menzilleri de muhtemelen benzer çıkacaktır. Balistik füzeleri incelediğim zaman Tayfun Blok 4 füzesine boyut olarak en benzeyen örneği İran'da buldum. İran'ın Hacı Kasım füzesi 11 metre uzunluğa, yaklaşık 900 mm çapa ve 7 ton ağırlığa sahip. Yani bizimkiyle çok benzer bir füze. Hacı Kasım füzesinin resmi olarak bildirilen menzili 1400 ile 1800 km arası. Yani buradan yola çıktığımızda Tayfun'un menzilinin bu civarda olduğunu söylemek mümkün. Hadi diyelim ki İran yüksekten uçmayı çok seviyor. Yani olan şeyleri olduğundan fazla göstermeyi çok seviyor. En kötümser yaklaşımda bile Tayfun Blok 4'ün menzilinin 1000 km üzeri olduğunu söylemek mümkün. Yani şu an yeni bir balistik füze sınıfıyla tanıştığımızı söyleyebiliriz. Balistik füzeler menzillerine göre sınıflandırılır. 300 ile 1000 km arası menzile sahip füzeler kısa menzilli balistik füzeler. Bugüne kadar bizim sahip olduğumuz potansiyel buydu. 1000 ile 3500 km arası menzile sahip olanlarsa orta menzilli balistik füze olarak geçiyor. Muhtemelen Tayfun Blok 4 Türkiye'nin ilk orta menzilli balistik füzesi oldu. Tam menzilini söylemek çok mümkün değil ama 1000 ile 2000 km arasında bir yerde konumlandığı söylenebilir. Peki bu füzenin stratejik önemine? Elbette biliyorsunuz ki ilk akla gelecek olan şey caydırıcılık. Yani böyle bir füzeyi üretmek muhtemel düşmanlarınıza birbirimize tehdit olmayalım mesajı vermektir. Ve bu füzeden bahsederken bu caydırıcılık bahsini her yerde duyarsınız. Herkes genellikle buna odaklanır haklı olarak. Ama ben burada başka bir şey gördüm. Türkiye'nin askeri anlamda durumunun değişmesine şahit oluyoruz şu anda. Bakın mikro düzeyde bakarsak Türkiye terör konusunda nasıl başarı elde etti? Savunma stratejisini tamamen bırakıp saldırıya geçtiği an. Bizim savunmadan saldırıya geçişimizin miladı silahlı insansız hava araçlarıydı. Biz bu araçlarla ve tabii ki en öncelikli olarak askerlerimizin özverili görev bilinciyle öncelikle yurt içini sonra da sınırların ötesini temizlemeye başladık. Savunmadan saldırıya geçiş bizim terörde başarıyı yakalamamızı sağlayan andı. Tayfun Blok 4 ise çok daha büyük bir dünyada makro düzlemde bir değişim sunuyor. Türkiye kurulduğundan beri savunma stratejisiyle hareket ediyordu. Biz kimseye karşı proaktif değildik. Eğer bize bir saldırı olursa Akif'in tabiriyle onu göğsümüzde söndürüyorduk. Savunma sanayimiz gelişti. Makro anlamda hala bu savunma psikolojisinden çıkmamıştık. İşte şimdi Tayfun Blok 4 Türkiye'nin savunma modunu kapatıp saldırı modunu açtığı anın habercisi. Yani Türkiye'nin sahada çok daha aktif olacağının göstergesi. Bu yönüyle de önemi çok büyük. Başta İran'ın bu füzelerle neden başarı yakalayamadığını belirtmiştim. Peki Türkiye'nin bu füzelerle başarı yakalayacağını neye göre iddia ediyorum? Türkiye savunma sanayisini bir bütün olarak geliştiriyor. Bugün İsrail üzerinden örnek verirsek muhtemel bir gerginlikte Türkiye'nin İsrail'i vurabileceği onlarca farklı mühimmatı ve hava aracı var. Balistik füzeler o araçların önünü açmak için bile önemli olacak. Bakın Tayfun Blok 4 hipersonik bir füze. Yani sesin 5 katından daha hızlı hareket ediyor. Bu ne demek? Hava savunma sistemleri tarafından engellenmesi imkansız bir füzeden bahsediyoruz demek oluyor bu. Muhtemel bir gerginlikte fırlatacağınız onlarca Tayfun Blok 4 ile İsrail'in sınırlı sayıda bulunan hava üslerini vurup uçak kalkamaz hale getirdiğinizi düşünün. Aynı şekilde İsrail'le konuştuğu hava savunma sistemlerinin önemli bölümünü yine bir balistik füzelerle imha ettiğinizi düşünün. Böyle bir ortamda Türkiye'den kalkan insansız hava araçları ve savaş uçakları nasıl engellenebilir? Türkiye'de şu an aktif olarak yüzlerce İHA var. Bunları ve kullandıkları 100 kilometrenin üzerindeki mühimmatları engelleyebilecek bir güç kalmaz. Ve işte bu yüzden Türkiye'nin balistik füzeleri kullandığı senaryo İran'ın kullandığı senaryoya benzemez. ABD daha bu bölgeye gelemeden biz işi bitirmiş oluruz. Yani kısacası benim için her şeyden önce Tayfun Blok 4 Türkiye için savunmadan saldırıya geçiş anlamına gelen stratejik bir dönüşümü sembolize ediyor. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.